Dersim'in güneybatısına doğru ilerlediğinizde, dağların arasından Malatya ve Elazığ'a uzanan eski yerleşimlerle karşılaşırsınız. Bu coğrafyada bazı ailelerin hafızasında nesiller boyunca korunan bir isim vardır: Ağoçan. Fakat Ağoçan denildiğinde karşımıza yalnızca tek bir tarihi şahsiyet çıkmaz. Bir soy silsilesi, bir ocak yapılanması, birbirinden farklı kollara ayrılmış dede aileleri ve geniş bir talip topluluğu çıkar. İşte bu nedenle Ağoçan Ocağı'nın tarihini anlamak, önce bu isimlerin birbirine nasıl bağlandığını çözmekle başlar. Ocak geleneğinde Ağoçan adıyla ilişkilendirilen en önemli şahsiyetlerden biri Seyit Mençek olarak karşımıza çıkar. Farklı şecerelerde ve ocak anlatılarında isimlerin yazılış biçimleri değişebilse de Seyit Mençek, Ağoçan geleneğinin merkezindeki isimlerden biridir. Onun çevresinde oluşan soy ve hizmet silsilesi zaman içerisinde genişlemiş, farklı aile kollarına ayrılmış ve Ağoçan adı belirli bir kişiden çok daha büyük bir yapıyı ifade etmeye başlamıştır. Burada önemli olan ayrım şudur: bugün elimizde Seyit Mençek'in hayatının her dönemini gün gün anlatabileceğimiz bir biyografi bulunmamaktadır. Bu nedenle onun yaşamına ilişkin bilgileri değerlendirirken, şecerelerde bulunan kayıtlarla sonraki dönemlerde oluşan sözlü anlatıları birbirinden ayırmak gerekir. Çünkü Ağoçan tarihinin en ilginç taraflarından biri tam da burada ortaya çıkar. Bir tarafta halk arasında anlatılan kerametler vardır. Diğer tarafta ailelerin muhafaza ettiği soy kayıtları. Ve bu iki hafıza aynı kişinin etrafında birleşmektedir. Ağoçan Ocağı denildiğinde özellikle Dersim, Elazığ ve Malatya çevresindeki tarihi yerleşimler öne çıkar. Fakat ocağın yapısını bugünkü il sınırlarına bakarak anlamaya çalışmak yanıltıcı olabilir. Çünkü bu toplulukların oluştuğu dönemlerde bugünkü idari sınırlar yoktu. İnsanların dünyasını da şehir tabelaları değil, köyler, aşiret bağları, yaylak ve kışlaklar ile ocak-talip ilişkileri belirliyordu. Bu nedenle Ağoçan Ocağı'nın izlerini tek bir noktaya yerleştirmek yerine birbirine bağlı yerleşimlerden oluşan bir ağ içerisinde düşünmek gerekir. Ve bu ağın merkezlerinden biri, bugün Elazığ'ın Karakoçan çevresiyle ilişkilendirilen Sün köyüdür. Sün, Ağoçan geleneğinin hafızasında sıradan bir köy değildir. Ocak mensuplarının yaşadığı, ziyaret geleneğinin sürdürüldüğü ve Ağoçan adının somut bir mekanla buluştuğu önemli merkezlerden biri olarak karşımıza çıkar. Buradan baktığımızda çok önemli bir şeyi fark ediyoruz. Ağoçan Ocağı'nın gücü büyük bir şehirde kurulmuş olmasından gelmiyordu. Bir sarayın desteğine de dayanmıyordu. Onu ayakta tutan şey, ocak ile talip arasındaki bağdı. Dede belirli dönemlerde taliplerini ziyaret ediyor. Cemler yürütülüyor, toplumsal meseleler görüşülüyor ve yol bilgisi yeni kuşaklara aktarılıyordu. Fakat Ağoçan Ocağı'nı gerçekten ilginç hale getiren konu bundan sonra başlıyor. Çünkü zaman içerisinde karşımıza tek merkezden ibaret olmayan, farklı kollara ayrılmış büyük bir ocak yapılanması çıkıyor. Bu kolların nasıl ortaya çıktığını anlamadan, bugün farklı bölgelerde neden Ağoçan Ocağı'na bağlı dede aileleri bulunduğunu da anlayamayız. Ve tam burada karşımıza Ağoçan tarihinin en önemli sorularından biri çıkıyor. Aynı ocağa bağlı bu aileler nasıl farklı kollara ayrıldı ve hangi bölgelerde etkili oldular? Bu sorunun cevabı, Ağoçan Ocağı'nın tarihindeki en önemli dönüşümlerden birini karşımıza çıkarır. Ocak büyüdükçe hizmet alanı da genişledi. Bir dede ailesinin birbirinden uzak, bütün talip yerleşimlerine düzenli olarak ulaşması giderek zorlaştı. Bunun sonucunda soyun farklı kollarından gelen aileler, belirli bölgelerde yol hizmetini üstlenmeye başladı. Böylece Ağoçan adı korunurken, ocağın içerisinde farklı kollar belirginleşti. Kaynaklarda ve ocak mensuplarının anlatılarında, bu kolların adlandırılması konusunda bazı farklılıklar görülmektedir. Bu nedenle, bütün kolları tek ve değişmez bir liste şeklinde vermek doğru olmaz. Fakat burada asıl dikkat çekici olan isimler değil, ortaya çıkan sistemdir. Çünkü her kolun belirli talip toplulukları bulunuyordu. Dede-talip ilişkisi rastgele kurulmazdı.
Bir aile hangi ocağın talibi ise bu bağ çoğunlukla sonraki kuşağa da aktarılırdı. Dolayısıyla çocuk yalnızca ailesinin köyünü ve aşiret bağını değil, bağlı bulunduğu ocağı da öğrenerek büyüyordu. Bu yapı sayesinde birbirinden kilometrelerce uzakta yaşayan insanlar aynı inanç ağı içerisinde buluşabiliyordu. Avuçan mensuplarının tarihsel izleri özellikle Dersim, Elazığ, Malatya ve çevresindeki yerleşimlerde belirginleşirken, nüfus hareketleri sonucunda daha uzak bölgelere ulaşan kollar da ortaya çıktı. Ancak burada çok önemli başka bir konu vardır. Bir dede yalnızca Avuçan soyundan geldiğini söyleyerek hizmet yürütebilir miydi? Geleneksel yapıda bunun cevabı tek başına evet değildir. Soy önemliydi fakat yeterli görülmezdi. Dedenin yolu, erkanı ve toplumsal sorumluluklarını bilmesi beklenirdi. Çünkü karşısına yalnızca ibadetle ilgili sorular çıkmıyordu. İki aile arasında anlaşmazlık olduğunda, bir kişi toplumun kurallarını ihlal ettiğinde, bir evlilik meselesi ortaya çıktığında ya da insanlar birbirlerinden razı olmadıklarında dedenin devreye girmesi gerekebiliyordu. Burada Alevi yolunun temel kavramlarından biri olan rızalık önem kazanıyordu. Cem başlamadan önce insanların birbirlerinden razı olup olmadığı sorgulanabiliyor. Ciddi bir anlaşmazlık varsa önce bunun giderilmesi isteniyordu. Bu nedenle dede yalnızca dua okuyan kişi konumunda değildi. Bilgisine olduğu kadar davranışına da bakılıyordu. Ve Avuçan Ocağı'nın iç düzeninde bunun üzerinde duran başka bir mekanizma daha bulunuyordu: mürşit-pir-rehber ilişkisi. Bu üçlü yapı, ocak sisteminde yetkinin tamamen tek kişinin elinde toplanmasını engelleyen önemli unsurlardan biriydi. Rehber, talibin yol içerisindeki ilk yönlendirmelerinde görev alırken, pir daha ileri düzeyde hizmet yürütüyor, mürşit ise silsile içerisindeki daha üst bir makamı temsil edebiliyordu. Fakat bu ilişkilerin bütün bölgelerde aynı biçimde uygulanmadığını özellikle belirtmek gerekir. Yerel geleneklere göre görevlerin kapsamı ve kullanılan unvanlar değişebiliyordu. İşte Avuçan Ocağı'nın başka ocaklarla ilişkisi de burada önem kazanır. Ocaklar birbirlerinden tamamen kopuk adalar değildi. Aralarında mürşitlik, pirlik ve rehberlik üzerinden kurulan bağlar bulunabiliyordu. Bu bağlar bazen soy ilişkilerinden, bazen de yol içerisindeki hizmet düzeninden kaynaklanıyordu. Dolayısıyla Anadolu Aleviliğini yalnızca birbirinden bağımsız, onlarca ocak şeklinde düşünmek eksik olur. Karşımızda daha karmaşık bir ağ vardır ve Avuçan Ocağı bu ağın güçlü halkalarından biridir. Fakat ocağın geçmişini anlamamızı sağlayan başka bir şey daha var: şecereler. Ağaçan ailelerinde muhafaza edilen bazı şecereler, soyun geçmişini ve kutsal silsile anlayışını kayıt altına almak amacıyla hazırlanmıştır. Bu belgeler son derece değerlidir. Fakat onları okurken dikkatli olmak gerekir. Çünkü bir şecerenin üzerinde eski bir tarih bulunması, bugün elimizdeki fiziksel nüshanın mutlaka o tarihte yazıldığı anlamına gelmez. Belgeler zaman içerisinde kopyalanmış, yenilenmiş veya sonraki kuşaklara aktarılmış olabilir. Bu yüzden şecerelerin kağıdı, yazısı, mühürleri, kullanılan ünvanlar ve metnin dili birlikte incelenmelidir. İşte burada Avuçan tarihinin sözlü anlatımdan farklı ikinci kapısı açılır. Bir tarafta soy hafızasını taşıyan belgeler, diğer tarafta halkın hafızasında yaşayan hikayeler vardır. Ve şimdi artık o meşhur hikayeye gelebiliriz. Avuçan adı nereden geliyor? Halk arasında anlatılan en güçlü rivayetlerden biri, Seyit Mençek etrafında şekillenir. Anlatının farklı yörelerde değişen biçimleri vardır. Fakat hikayenin merkezindeki olay hemen hemen aynıdır. Rivayete göre Seyit Mençek'in önüne zehir konulur. Anadolu'nun eski söyleyişlerinde zehir için kullanılan kelimelerden biri ağadır. Seyit Mençek'e sunulan bu ağanın, onun inancını ve kerameti olup olmadığını sınamak amacıyla verildiği anlatılır. Mençek önündeki ağayı geri çevirmez. Rivayete göre tası eline alır ve içer. Onu izleyenler zehrin etkisini göstermesini beklerken hiçbir şey olmaz.
Hikayenin bazı anlatımlarında olay burada da bitmez. Seyit Mençe'nin içtiği ağanın bedeninden bal ya da tatlı bir sıvı halinde çıktığı söylenir. Bu olağanüstü olayın ardından halkın onu içen diye anmaya başladığı ve zaman içerisinde bu söyleyişin aho içen ya da ahuçan biçimlerine dönüştüğü anlatılır. Fakat burada tarih ile sözlü hafızayı birbirinden ayırmamız gerekir. Seyit Mençe'nin gerçekten zehir içtiğini doğrulayabilecek çağdaş bir tarihi kayıt bulunmamaktadır. Bu nedenle bu hikayeyi yaşanmış ve belgelenmiş bir olay olarak değil, Ahuçan Ocağı çevresinde korunan bir menkıbe olarak değerlendirmek gerekir. Fakat menkıbenin önemi, olayın gerçekten yaşanıp yaşanmadığından ibaret değildir. Çünkü bu tür anlatılar, bir topluluğun yol büyüğünü nasıl hatırladığını da gösterir. Buradaki ağı, tehlikeyi, sınanmayı ve kötülüğü temsil ederken, onun zarar verememesi ise inanca bağlılığın ve manevi gücün sembolüne dönüşür. Böylece bir keramet anlatısı, zaman içerisinde ocağın adıyla özdeşleşen güçlü bir hafıza unsuruna dönüşmüştür. Ancak Ahuçan Ocağı'nın tarihini yalnızca bu anlatıyla açıklamak mümkün değildir. Çünkü karşımızda çok daha somut bir yapı bulunmaktadır. Ahuçan dedelerinin belirli talip toplulukları vardı ve bu toplulukların bazıları ocak merkezlerinden oldukça uzakta yaşıyordu. Bu durum çok önemli bir soruyu ortaya çıkarır. Bir dede, birbirinden onlarca, hatta yüzlerce kilometre uzakta yaşayan talipleriyle bağını nasıl sürdürebiliyordu? Bunun cevabı, talip görme olarak bilinen geleneksel ziyaret düzeninde karşımıza çıkar. Dedeler yılın belirli dönemlerinde kendi hizmet bölgelerine doğru yola çıkarlardı. Bu yolculuk bazen günler, kimi zaman haftalar sürebilirdi. Köy köy dolaşılır, talip aileleri ziyaret edilir ve uygun koşullar oluştuğunda cemler yürütülürdü. Ancak ziyaretin amacı yalnızca cem yapmak değildi. Bir önceki ziyaretten sonra köyde neler yaşandığı da değerlendirilirdi. Küslükler varsa gündeme getirilir. Tarafların birbirlerini dinlemeleri sağlanır. Yol kurallarına aykırı davranışlar konuşulur ve topluluğun ortak meseleleri meydanda ele alınırdı. Bu sistem sayesinde ocağın merkeziyle uzaktaki talip yerleşimleri arasında düzenli bir iletişim kurulabiliyordu. Daha da ilginci, bu ilişki yalnızca dedenin talibe karşı sorumluluğundan oluşmuyordu. Talibin de dedeye karşı sorumlulukları vardı. Çünkü Alevi ocak düzeninde bağ tek yönlü değildi. Her iki tarafında yol içerisinde uyması beklenen kurallar bulunuyordu. İşte Ahuçan Ocağı'nın günlük hayatta nasıl çalıştığını anlamamızı sağlayan asıl yapı burada ortaya çıkar. Ahuçan Ocağı'nın tarihindeki dikkat çekici noktalardan biri, ocak mensuplarına ait ziyaret mekanlarının zamanla yerel hafızanın parçası haline gelmesidir. Bu mekanlar yalnızca geçmişte yaşamış kişilerin mezarlarının bulunduğu yerler olarak görülmez. Ziyaret sırasında lokma paylaşılması, niyaz edilmesi ve ataların anılması gibi uygulamalar, geçmişle yaşayan topluluk arasında sembolik bir bağ kurar. Fakat Ahuçan tarihinde bundan daha büyük bir değişim 20. yüzyılda yaşandı. Köy yaşamının çözülmesi, şehirleşmenin hızlanması ve geleneksel yaşam biçiminin değişmesiyle birlikte dedelik artık eski koşullarda sürdürülemez hale geldi. Eskiden yüz yüze gerçekleştirilen birçok hizmet, yeni toplumsal şartlarla karşı karşıya kaldı. Özellikle genç kuşakların şehirlerde yetişmesi, ocak bilgisinin aktarılmasında yeni bir sorun ortaya çıkardı. Artık mesele yalnızca bir erkanı sürdürmek değildi. Gençlerin şu sorusuna da cevap vermek gerekiyordu. Ben hangi ocağa bağlıyım ve bunun anlamı nedir? Bu soru, günümüzde Ahuçan geleneğinin karşı karşıya olduğu en önemli meselelerden biridir. Çünkü geçmişte çocukların günlük hayat içerisinde öğrendiği birçok bilgi, bugün bilinçli olarak araştırılmak zorundadır. Eski aile belgelerinin yeniden incelenmesi, yaşlı kuşakların anlatılarının kayıt altına alınması, ziyaret yerlerinin korunması ve unutulmaya başlayan yerel bilgilerin belgelenmesi bu nedenle giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Ahuçan Ocağı'nın bugünkü hikayesi de tam burada değişmektedir.
Artık karşımızda yalnızca geçmişten gelen bir inanç kurumu değil, kendi hafızasını geleceğe aktarmaya çalışan bir topluluk vardır. Belki de bu belgeselin sonunda sorulması gereken asıl soru şudur: 800 yıl önce kimin nereden geldiği mi daha önemlidir? Yoksa insanların 800 yıl boyunca neyi korumayı başardığı mı? Avuçan Ocağı'nın hikayesi bize ikinci sorunun cevabını bırakıyor. İsimler değişebilir, yerleşimler değişebilir, yaşam biçimleri değişebilir. Ama bir toplum kendi hafızasını aktarmaya devam ettiği sürece, geçmiş yalnızca tarihte kalmaz, yaşamaya devam eder. Avuçan Ocağı'nın Anadolu Aleviliğindeki hikayesi de işte burada, geçmiş ile bugün arasındaki bu bağda anlam kazanır.